Herkese merhabalar. Müslüman argümanlarına kısa cevaplar serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bana göre level 3 Müslüman argümanları olan tasarım argümanı, ontolojik argüman, indirgenemez karmaşıklık argümanı, bilinçten gelen argüman ve transandantal argümanları üzerinde durmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz bu tarz argümanlara 5'in katları olan podcastlerimde cevap vermeye çalışıyorum. 20. podcast'im yani Level 4 Müslüman argümanları genel olarak mucize iddialarına toplu bir cevap şeklinde olur muhtemelen. 25. podcast'imde de bana göre Level 5 Müslüman argümanları olan kozmolojik argüman ve hassas ayar argümanları üzerinde durup bu serinin finalini yapacağım. Tabii ki aklımdakiler değişirse farklı bir durum da söz konusu olabilir. Açıkçası bu serinin dışındaki argümanlar çok da üstünde durulacak argümanlarmış gibi gelmiyor bana. Ama tabii ki bu serinin dışında da genel olarak teizm üzerine, ateizm üzerine, inançlar üzerine ayrı ayrı konuşmaya devam edeceğim. Girişi yaptığımıza göre şimdi yavaştan ilk konumuz olan tasarım argümanından başlayabiliriz. 1. Diyelim ki ormanlık bir alanda yürüyorsun. İleride gözüne parlak bir şey çarptı. Onun yanına gittin ve orada bir saat olduğunu gördün. Doğal olarak karmaşık yapısı dolayısıyla bu saatin tesadüfen bir araya gelerek oluştuğunu iddia etmezsin. Onun bir yaratıcısının olduğu çıkarımını yaparak saati yapan bir saatçi olduğunu düşünürsün. Durum böyleyken insan dediğimiz canlı, başlı başına evren bu kadar karmaşıkken bunların tasarlandığını nasıl inkar edip de tesadüf gözüyle bakarsın? Veya bir resim sergisine gittin. Çok güzel olduğunu gördüğün bir resimle karşılaştın. Ve görevliye bu karmaşık resmi kimin çizdiğini sordun. Görevli o resim çizilmemiştir, tesadüfen oluştu dese ona inanmazsın ve ona deli gözüyle bakarsın. Durum böyleyken İnsan gibi karmaşık bir varlığın tesadüfen oluştuğunu nasıl iddia edebilirsin? Bu delilik değil mi? Tasarım argümanını zaten muhtemelen duymayanınız yoktur. Kalemle, penseyle, çay bardağıyla, kaşıkla, binalarla, saatlerle, görüp görebileceğiniz en abuk subuk şeylerle Tanrı'yı kanıtlamaya çalışan insanların kurduğu ve benim nezdimde çok da güçlü olmayan argümanlardan biridir. Aslında teist insanlar bile argümanları benim yukarıda kurguladığım gibi kurgulamıyor ve kardeşim bu kalem varsa kalemi yapan yok mudur diyor ama ben genel olarak iddiayı felsefi açıdan en fazla bu kadar zenginleştirebildim. Bugün de direkt bu argümanı ilk öne süren William Perry'nin saat varsa saatçi vardır, insan varsa tanrı vardır argümanı üzerinden gitmeyi düşünüyorum. Ama cevabım pilot kaleme de, resme de, binaya da uyacaktır. Umarım bu konuda soru işaretleri olan kişilere tatmin edici bir cevap vermiş olurum. Bu argümandaki ilk sorun karşılaştırılan şeyler arasında herhangi mantıklı bir bağın bulunmuyor olmasıdır. Analoji zaten en baştan yanlıştır. Saatler karmaşık bir yapıya sahipler, insanlar da karmaşık bir yapıya sahipler. O zaman saati yapan birinin olması gibi insanı yapan biri de olması gerekir demek. Köpeğimin 4 bacağı var, kedimin de 4 bacağı var. O zaman benim köpeğim bir kedi demekten farksızdır. Veya direkt aynı örnek üzerinden gidersek, saatler çok karmaşık ve saatler 16. yüzyılda icat edildi. Evren çok karmaşık, o zaman evren de 16. yüzyılda icat edildi demeye benzer. Bu yüzden argüman zaten en baştan yanlış bir analoji üzerine oturtulmuştur ve yanlıştır. Az önce verdiğim örnekteki gibi iki tane farklı olan şeyi ortak oldukları tek bir konu başlığı üzerinden değerlendiremezsin. Aslında bana göre argüman burada bitmiştir bile. Argümanla dalga geçmemizin nedeni budur. Ama tabii ki bununla tatmin olmayanlar çıkacağı için argümanın içindeki diğer sorunlara da değinmem gerekiyor. İkinci sorun bir şeyin tasarlanmış olmasını iddia edildiği gibi bize fark ettiren şey karmaşık olması, düzenli olması, herhangi bir amaca hizmet etmesi değildir. Bunu fark etmemizi sağlayan şey saatin tasarlandığını deneyimlemiş olmamız ve biliyor olmamızdır. Çünkü bununla alakalı geçmişe dayanan milyonlarca örneğimiz ve araştırmamız bulunuyor. Evet, saatler tasarlanıyor ve hiçbiri doğal olarak birden oluşmuyor. Fakat insanlar bunun aksine ebeveynlerinin cinsel ilişkileri sonucunda doğal olarak meydana geliyorlar. Hayvanlar yine aynı şekilde doğal olarak meydana geliyorlar. Hiçbir canlı tasarlanan saat veya çizilen bir resim gibi puf diye birden ortaya çıkmaz ve şu ana kadar da çıkmadı. Bilim insanları bugüne kadar sayısız canlı incelediler. Sayısız karmaşık organizma üzerinde araştırma yaptılar. Fakat nedense onların araştırmalarının hiçbirinin içinde bilinçli bir varlık tarafından yaratıldığına dair bir iz yoktu. Bu tasarım ve doğal ayrımını yaptığımıza göre analojiyi kabul etmiş gibi düşünelim ve yine bir ormanda yürüyoruz diyelim. Ormanda yürürken aslında size göre yine Tanrı tarafından tasarlanmış karmaşık bir ormanda yürüyorsunuz. Etrafta yine karmaşık olan ağaçlar, biraz ileride yine tasarlanmış bir deniz var. Ve orada bir yerde yine saat görüyorsunuz. Heyecanla saati elinize alıp evet bu kesinlikle tasarlanmış olmalı diyorsunuz.
Fakat yol boyunca neden denizin, ağaçların, ormanın tasarım olduğunu düşünmediniz? Evet, kilit nokta bu. Etrafınızdaki her şey tabiri caizse saatlerle doluyken neden hiçbirini umursamadınız da bir saati tasarımcının yaptığında ikna oldunuz? Çünkü onların tasarlanmadığını, doğal süreçlerle oluştuğunu içten içe biliyorsunuz. Bunun aksine saatleri insanların yaptığını defalarca deneyimlediniz. Hepsi bu aslında. Üçüncü olarak bu argümanın bana göre en büyük kusuru doğal seçilim yoluyla gerçekleşen evrimi göz ardı ediyor olmasıdır. William Paley bu argümanı ilk olarak öne sürdüğünde Darwin'in doğmasına daha 7 yıl vardı. Zaten Darwin henüz 4 yaşındayken William Paley çoktan ölmüştü. Yani muhtemelen Paley bugün yaşıyor olsaydı Darwin'in öne sürdüğü ve o zamandan bugüne kadar her geçen gün tekrar ve tekrar doğrulanan doğal seçilim mekanizması yüzünden bu argümanına en büyük eleştiriyi kendisi yapardı. İnsanlar, yani genel olarak canlılar, doğal seçilimin bir ürünüdür. Doğal seçilimden kısaca bahsetmem gerekirse, çevreye uyum sağlayanların üreyebildiği ve bunun yıllara, nesillere, canlılara göre değişiklik gösterdiği bir mekanizmadır. Çevre koşulları, yani doğa değiştiği için üreyebilen hayvanlar sınırlı olur. Biraz tarihe göz atarsanız dünyanın atlatmış olduğu 5 adet kitlesel yok oluşu, buz devirlerini, meteor çarpmalarını, volkan patlamalarını görürsünüz. Her canlı yaşadığı dönemde doğayla alakalı farklı durumlar ve kısıtlamalar yaşadı ve belli bir bölümü henüz üreyemeden yaşamını yitirdi. Diğerleri ise çevreye uyum sağlayarak yine çevreye uyum sağlayacak çocuklar dünyaya getirdi. Bu karmaşıklık milyon hatta milyar yılları alınca günümüzdeki karmaşıklığa sahip canlılara kadar gelen büyük bir süreç ortaya çıktı. Biri pat diye inekleri, sonra muzları, ardından insanları yaratmadı. Hepsinin soy ağacı akrabalıklara dayanıp ilk canlıya gidiyor. İlk canlı nasıl oluştu derseniz, ki bu evrimle alakalı bir konu değildir, abiyogenez kavramı üzerinde araştırma yapmanızı öneririm. Sonuç olarak saat ile insan arasındaki en önemli fark insanın çoğalabiliyor olması fakat saatin bunu yapamamasıdır. Evrimin tüm açıklaması burada yatıyor. Yani söz gelimi bugüne kadar baktığımız her saat bir tasarım ürünüydü. Bir tane bile tasarlanmamış, kendi kendine olan bir saat görmedik. Ama tam tersi olarak baktığımız milyonlarca canlının da doğal seçilimin ürünü olduğunu gördük. Buna karşın hiçbir canlının direkt tasarlandığına şahit olmadık. Bu sorunu zaten evrim kavramına az çok hakimseniz anlamışsınızdır. Fakat hakim değilseniz doğal seçilim nedir diye araştırıp bu kısmı tekrar dinlemenizi önerebilirim. Bu argümanla alakalı dördüncü sorun, karmaşık bir şey varsa onu yapan birisinin olması gerekiyor iddiasının kendi öne sürdükleri tanrı iddiasıyla çelişiyor olmasıdır. İnsan karmaşık, o zaman insanı yapan biri olmalı demek, tanrı çok daha karmaşık, o zaman tanrıyı yapan biri olmalı sorusunu sormaya götürür bizi. Ve bu durum sonsuza kadar gider. Buradaki makul itirazlardan biri olarak şu öne sürülür. Tanrı tanımı gereği yaratılmamıştır. Bu yüzden Tanrı'yı kim yarattı diye sormak mantıksız bir sorudur. Tamam, ben de evreni yaratılmamış evren olarak tanımlıyorum ve bu yüzden evreni kim yarattı diye sormak mantıksız bir sorudur deyip geçiştiriyorum o zaman. Sorun bu şekilde çözülüyor mu sence? Tamamen soyut, kanıtlanmamış bir varlığa özellik atfetmek onu kurtarmaz. Eğer Tanrı kadar karmaşık bir şey yaratıcısız var olabiliyorsa, evren gibi ondan çok daha az karmaşık olduğu açık olan bir mekanizma da gayet tabii yaratılmadan olabilir derler adama. Beşinci olarak argümanda daha önceki podcastlerimde de bahsettiğim gibi siyah beyaz yanılgısı vardır. Evren, insanlar ya tesadüfen oluştu ya bilinçli bir yaratıcı tarafından oluşturuldu derler. Oysa bununla alakalı olabilecek olasılıklar milyonlarcadır. Daha önceki podcastlerimde olası evren senaryolarına biraz değinmiştim. Olayı iki seçeneğe indirgeyerek ve ikinci seçeneğe saçma bir şey koyarak kendilerini haklı çıkarmaya çalışırlar. Oysa doğal seçilim ve Darwin bu iki olasılığa tek başına meydan okumuştur zaten. Argümandaki altıncı sorun, saatçinin saatleri oluştururken aslında var olan malzemelerden yapmasıdır. Yani bir saatçi tam anlamıyla ortaya bir şey çıkartıp bir şey yaratmaz. Zaten olan şeyleri birleştirerek işlevsel bir şey ortaya çıkartır. Durum böyleyken bu durum Tanrı için de mi geçerli olacaktır? O bir şeyleri yaratmadı da var olan şeyleri mi düzenleyerek bu sistemi oluşturdu bu durumda? Eğer öyleyse bu durum öne sürdüğünüz Tanrı tanımıyla alakalı çelişkiler ortaya çıkartır. Bu da bizi diğer bir soruna götürür. Sorunları say bitmedi ama 7. sorun genelde bu argümanı öne sürenlerle alakalıdır. Hepsi kendi tanrılarından bahsediyormuş gibi davranırlar. Fakat öne sürdükleri analojiye göre bunun için tek tanrı olma zorunluluğu yoktur. Nasıl ki saati saatçi yapıyorsa, resmi ressam yapıyorsa, ayakkabıları kunduracılar yapıyorsa, örneğin insanı bir tanrı, aslanları başka bir tanrı, denizleri başka bir tanrı yaratmış olabilir. Nedense özellikle tek tanrı inancı olan dinler bu argümanı hep kendi tanrılarını kanıtlıyor gözüyle öne sürerler. Ama bu da az önce söylemiş olduğum gibi büyük bir yanılgı içerir. Tek tanrı kanıtlanmamıştır. Çok tanrı da kanıtlanmamıştır. O yüzden
tek tanrı ve direkt sizin inandığınız tanrı kanıtlanana kadar bu argümanı kendi inandığınız tanrı modelini kabul etmemiz için öne süremezsiniz. Tanrısal anlamda öne sürülebilecek binlerce olasılık mevcuttur ve tüm olağanüstüler eşittir videosunda anlattığım gibi bunların olasılıkları eşittir. Bunlara ek bir sorun olarak şu da öne sürülebilir. Gidip bir saatçinin saat oluşturmasını izleyebiliriz. Ama bir tanrının insan yaratmasını gidip izleyemeyiz. Yani genel olarak bu iddiayı öne sürmeniz hiçbir şey değiştirmedi. Tanrı'yı kanıtlamadı. Kanıtlanan tek şey öne sürülen analojinin tamamen keyfi olmasıdır. Konuştukça aklıma argümanın içindeki başka sorunlar geliyor. Bir diğer sorun, saatin karmaşık olduğunu söylemek için evren veya en azından doğa ile karşılaştırmamızdır. Fakat tek bir evren deneyimlediğimiz ve evreni de ancak kendi zihnimizde deneyimlediğimiz için evrenin karmaşık olduğunu %100 öne süremememizdir. Eğer elimizde tek bir kalem varsa ve dünyada başka bir kalem yoksa onu karşılaştırabileceğimiz herhangi bir parametre yoktur. Bu yüzden evrene karmaşık demek de bir yerde hatalıdır. Sonuç olarak tasarım argümanı insanlar tarafından yaygın olarak kullanılsa da içinde sayısız sorun barındırır. İlk olarak analoji yanlıştır. Analoji doğru varsayılsa bile tasarım ve doğal ayrımını mantıklı şekilde yapamaz. Doğa seçilme es geçerek büyük bir hata yapar. Karmaşıklık bir yaratıcı gerektirir diyerek kendi ayağını sıkar. Her şeyi iki olasılığa indirgediğini sanar. Saatçinin zaten var olan şeylerle bir şey ürettiğini unutur. Saatçinin izlenebildiğini fakat Tanrı'nın bu özelliğini göremeyeceğimizi es geçer. Evrenin tek olduğunu ve onu karşılaştırabileceğimiz bir şeyin olmadığını atlar. Tüm bunların ardından da keyfi biçimde milyonlarca olasılık olmasına rağmen kendi dini inancının içindeki Tanrı'nın doğrulandığını söyler. Tüm bunlara rağmen ben hala bir tasarım görüyorum, dolayısıyla bir tasarımcı var diyorsan ben de ek bir sorun olarak yaratılan şeylerle alakalı tasarım hatası gördüğümü söyleyebilirim. Kötülük sorununu tekrar dile getirmeyeceğim fakat dünyada yaşanılan hastalıklar, tarih boyunca milyonları öldürmüş virüsler, insanların dünyaya engelli olarak geliyor olması imtihan diyerek geçiştirilemez. Bugün insanların iletişimde olmadığı, göremediği bir yerde bir canlı diğerini öylesine öldürebiliyor. İmtihan bunun neresinde? Canlılar hiç de ahenkli, düzenli, hoş şekilde yaratılmamıştır. Hem fiziksel hem duygusal birçok kusur mevcuttur. Bu nedenle ben tasarım görüyorum ve tasarımcı var diyorsan ben de bu tasarımcının var olduğunu kabul edecek olsam bile kusurlu olduğunu öne sürerek tartışmayı bitiririm. Çünkü yolda giderken hatalı bir saat görürsem saati suçlamam, saatçiyi suçlarım. Tasarım argümanı maalesef bana göre çok zayıf bir argümandır. Buna rağmen en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesin dilindedir. Çünkü analoji ilk başta ikna edici gibi gelir. Fakat biraz düşününce, içine girince sayısız sorunla karşılaşırsınız. Fark ettiyseniz bu argüman her sokak röportajında ateistlere, deistlere, agnostiklere sorulur. Her röportajda da ateistler, agnostikler, deistler ne hikmettense diye saydığım 9-10 tane sorunu bir tanesini bile dile getiremezler. Eğer röportajlara denk gelirseniz bu sorunların en azından 2-3 tanesini bile dile getirmeniz yeterli olacaktır. Açıkçası karşı tarafı ikna edebileceğinizi sanmıyorum ama en azından videoyu izleyen birkaç kişiye soru işareti vermiş olabilirsiniz. Açıkçası ben teizm adına bu kadar çok sorun barındırmasına rağmen bu argümanın herkesin dilinde olmasını anlayamıyorum. Bir argümanın içerisinde en fazla bu kadar sorun olabilir çünkü. Ayrıca koskoca Tanrı'yı sadece sayesinde mi kanıtlıyorsun derler adama. Ha bu arada argümanı küçümsüyorsun ama sana göre en güçlü Tanrı argümanı nedir derseniz ben bu soruya hassas ayar argümanı diyebilirim. Kale alabileceğim tek elle tutulur argüman hassas ayar argümanıdır. Ki onu da 25. podcast'imde parça pinçik edeceğimden şüpheniz olmasın. Bu arada şimdi aklıma geldi de Diamond Tema'nın da yanlış hatırlamıyorsam tasarım deliliği ile alakalı bir videosu vardı. Onun da tasarım argümanlarını güzel açıkladığını hatırlıyorum. Açıklama kısmına bahsettiğim videonun linkini de bırakırım muhtemelen. İsteyen kişiler bu videonun ardından o videoya da göz atabilir. Bu argümanı açıklığa kavuşturduğumuza göre gönül rahatlığıyla daha trajik olan ikinci argümana geçebiliriz. 2. İnsanlar daha mükemmeli hayal edilemeyen bir varlık fikrine sahiptirler. Farz edelim ki mümkün en yüce varlık sadece zihinde bir fikir olarak vardır. Gerçekte var olmak ise sadece zihinde var olmaktan daha mükemmeldir. O halde biz mümkün en mükemmel varlıktan daha mükemmel bir varlık, yani gerçekte de var olan bir varlık tasavvur edebiliriz. Fakat mümkün en mükemmel varlıktan daha mükemmeli var olamaz. O halde daha mükemmeli düşünülemeyen varlık gerçekte de var olmak zorundadır. Anlamadıysanız şöyle özetleyebilirim. Ben daha mükemmeli hayal edilemeyen mükemmel bir tanrı hayal edebiliyorsam ve var olması olmamasından daha mükemmelse o zaman tanrı gerçekten vardır. Bu argüman 1077 yılında ilk olarak Anselm tarafından öne sürülmüştür ve birçok teist tarafından da tarih boyunca kullanılmıştır. Günümüzde anlaşılması ve açıklaması biraz zor olduğu için ontolojik argüman genel olarak pek halk tarafından kullanılmasa da bu konulara ilgili araştırmayı seven teistlerin
literatürde dayanak olarak aldığı ve en önemli buldukları argümanlardan biridir. Özellikle İbn Sina'nın buna benzer mümkün ve zorunlu varlık argümanıyla da mutlaka karşılaşmışsınızdır. Fakat bana kalırsa bu argüman az önceki argüman gibi içinde birçok sorun barındırır. Henüz daha argümanın içeriğine girmeden mükemmel tanrı tanımı ile alakalı bazı sorunları dile getirmem gerekiyor. En büyük, her şeyi bilen, en güçlü, en ahlaklı, her şeye gücü yeten gibi tanımları birleştirerek oluşturulan tanrı tanımı içinde birçok çelişki barındırır. Örneğin tanrı hem her şeye kadir hem de sonsuz güçlü olamaz. Bunlardan birinin olması diğerinin olmamasını gerektirir. Tanrı kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi sorusunu mutlaka duymuşsunuzdur. Bu soruya iki olası yanıt vardır. Tanrı taşı o kadar ağır yaratabilir ki kaldıramaz. Ama yapamazsa bu durumda her şeye kadir olmasına rağmen sonsuz güçlü değildir. İkinci olasılık taşı yaratamamasıdır. Ki bu da her şeye kadir olmakla çelişen bir durum doğurur. Şimdi Tanrı maddi bir şeyle ilgilenmez deyip de kendinizi kandırmayın lütfen. Sizinle bal gibi de ilgileniyor. Size huriler, ırmaklar, şaraplar vaat edebiliyor. Bu soru her ne kadar sık kullanılmasa da tanımlanan tanrıların sorunlarına bir örnektir. Tabii ki teist insanlar bu iddiayı paradoks ve yanlış olmakla suçlarlar. Tanrı kelimesinin yerine her şeye gücü yeten konulmasını talep ederek her şeye gücü yeten bir varlık gücünün yetmeyeceği bir varlık yaratabilir mi sorusunun ortaya çıktığını ve bu sorunun da çelişki barındırdığını, bunu söylemenin dört kenarlı üçgen istemekle aynı olduğunu öne sürerler fakat şunu atlarlar. Bir kavram veya fikir mantığa aykırıysa, çelişiyorsa sorulan soru da doğal olarak mantığa aykırı olacaktır. Sorun zaten budur. Örneğin dört kenarlı bir üçgen mantığa aykırıysa bana dört kenarlı bir üçgen çizer misin demek de mantığa aykırıdır. Üç kenarlı bir üçgen mantığa aykırı değilse bana üç kenarlı bir üçgen çizer misin demek mantığa aykırı olmayacaktır. Sorun aslında cevapların paradoks olması değil, direkt Tanrı'nın kendisinin paradoks olmasıdır. Yani her şeye gücü yeten Tanrı fikri mantığa aykırı olduğu için Allah kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir mi sorusu da mantığa aykırı olur. Eğer her şeye gücü yeten ve her şeye güçlü tanımları çelişmese bu soru da çelişmezdi zaten. Yani evet, soru çelişkilidir. Çünkü Tanrı'nın kendisi çelişkilidir. Başka bir sorun Tanrı'nın her şeyi bilmesinin altında yatan çelişkidir. Bu durum Tanrı'nın geleceği de bildiği anlamına gelir. Ama önceden yapacağı tüm seçimleri daha gerçekleşmeden bilebiliyorsa o zaman mantıksal olarak Tanrı olacaklara hapis bir varlıktır. Özgür iradesi yoktur. Yok hayır, geleceği bilmiyorsa ve geleceği değiştirebiliyorsa o yine kusurlu olur. Çünkü bu sefer de geleceği bilemiyor demektir. O zamandan münezzeh masallarına da girmeyelim lütfen. Google'a Rabbinizin ölçüsüyle bir gün sizin hesabınıza göre 1000 yıl gibidir yazıp aratın ve çıkan ayeti inceleyin. Ardından miktarı 50.000 yıl olan bir günde yükselip çıkar yazıp aratın ve o ayeti de inceleyin. Hiç de zamanın üstünde bir varlıkmış gibi gelmiyor kulağa, kusura bakmayın. Evet, bu soruya verilen cevaplar da tıpkı az önceki soruya verilen cevaplar gibi çelişkili olduğu öne sürülerek gerçekleşir. Fakat bunun sebebi Tanrı'nın her şeyi bilmesinin çelişkili olmasıdır aslında. Kısaca eğer bir durum çelişkili ise ona sorulan şey de çelişkili olacaktır. Eğer Tanrı tanımı zaten çelişkili olmasa ona sorulan sorular da çelişkili olmazdı. O yüzden sorduğunuz soru mantıksız derken aslında kendi öne sürdüğünüz Tanrı'nın mantıksızlığını kanıtlamış oluyorsunuz. Tanrı'nın tanımıyla alakalı en ahlaklı olmasından en güçlü olmasına kadar birçok çelişki vardır. Fakat daha fazla dallandırıp budaklandırmamak için burada bırakayım. Bana göre sırf bu çelişkiler bile hayal edilebilecek en mükemmel Tanrı olarak öne sürülen ontolojik argümanı bitirir. Ama yine de sanki Tanrı tanımıyla alakalı hiçbir çelişki yokmuş gibi davranıp argümanın özelinde cevap vermeye çalışacağım. Bu argüman öne sürüldüğü ilk yıllarda yani 11. yüzyılda Anselm'in yakınlarından biri olan Galileo tarafından cevaplanmış bir argümandı. Galileo'nun Anselm'den yapmasını istediği şey en mükemmel Tanrı ifadesinin yerine en mükemmel ada koymasını istemesiydi. En mükemmel adayı hayal ediyor olmamız ve bu adanın en mükemmel olduğu için olmasının olmamasından daha mükemmel durmasından dolayı olması gerektiğini fakat böyle bir şeyin sırf hayal edildiği için olmadığını öne sürdüğünde Anselm afallamıştı. Aslında her şey bu kadar basitti. Bir şey hayal ediyor olmamız her ne kadar mükemmel olarak niteleyecek olsak da onu gerçek yapmayacaktır. Benzer şekilde argümanın absürtlüğünü anlamak için en mükemmel varlık değil de en kötü varlık ifadesiyle öne sürdüğümüzde bu sefer de elimizde bir en kötü varlık olur. O zaman bu durumda en kötü varlık da kanıtlanmıştır. Burada muhtemelen bizim dinimizde şeytan var diyenleriniz olacaktır. Fakat dinlere göre şeytan zorunlu varlık değildir. Şartlara bağlı olarak çıkan bir varlıktır. Fakat Anselm'in bu ontolojik argümanına göre her şey ama her şey zorunlu varlık olarak ortaya çıkar. Bu yüzden aslında Anselm'in argümanı her şey uygulanabilirdir ve hepsi de aynı oranda saçmalıdır. Tanrı konusu için de tutarlı bir iddia ortaya koymamış olur. İkinci sorun argümanın Tanrı'nın olmamasının çelişkiye düştüğünü iddia etmesidir. Fakat burada dille alakalı küçük bir problem var.
Argümanın içinde geçen Tanrı daha mükemmeli düşünülemeyendir ifadesi Tanrı'yı kanıtlamaz. Bunu söylemek eğer Tanrı olsaydı daha mükemmeli düşünülemezdi demekle eşittir. Örnekle açıklayacak olursam top yuvarlaktır demek topun olduğunu değil, eğer elimizde bir top varsa onun yuvarlak olması gerektiğini anlatır. En hızlı uçan şey unicornlardır demek unicornları kanıtlamaz. Eğer unicornlar varsa onların en hızlı uçacağını anlatır. Yani bu durum sadece temenni gibidir. Bu sebeple unicornların olmaması nasıl ki bu ifadeyle alakalı bizi çelişkiye düşürmüyorsa Tanrı'nın olmaması durumunda da basit bir şekilde çelişkiye düşürmemiş olur. Çünkü öyle bir varlık yoksa onun daha mükemmeli düşünülemeyen sıfatının da olmasına gerek yoktur ve ortada sorun da kalmayacaktır. Bu argümandaki üçüncü sorun mükemmelliğin keyfi biçimde tanımlanıyor olmasıdır. Mükemmel tanrı tanımı kişiden kişiye göre değişir. Biri için mükemmel tanrı tanımı her şeye gücü yetenken biri için insanları yaratmaya bile ihtiyaç duymayan varlıktır. Veya bir başkası için tanrı o kadar mükemmeldir ki var olmaya bile ihtiyacı yoktur. Yani bu keyfiyetler bizi mükemmel tanrı tanımından uzaklaştırır. Eğer en başta çelişkilerle dolu olan bir tanrıya inanıyorsanız inanabilirsiniz tabii ki. Sizin tercihiniz. Ki bu mükemmellik durumuna Immanuel Kant'ın meşhur bir itirazı vardır. Araştırırsanız görürsünüz. Eğer Tanrı mükemmelse olması olmamasından daha olasıdır iddiası Kant'a göre tutarlı bir sonuç vermez. Ona göre var olan bir Tanrı ile var olmayan Tanrı arasında tür bakımından hiçbir fark yoktur. Dürüst olmak gerekirse ontolojik argüman hem mantıksız hem de döngüsel hataları bulunan bir argümandır. Bir Tanrı vardır çünkü bir Tanrı var olmalıdır. Bu yüzden Tanrı vardır. Ve nedense bu Tanrı sadece inanmak için yetiştirildiğim coğrafyadaki Tanrıdır. Yok ya, harbiden mi? Ben de kırılgan bir egosu ve kibri olmayan, ona tapmak için primatlar yaratmayan, insanları cehenneme göndermeyen, inandırmak için cinsellik vaat etmeyen, kölelik ve cariyi yasaklayabilecek bir varlık hayal edebiliyorum. Vay be, bu varlık Tanrı'dan daha büyük ve bunu düşünebiliyorsam kesinlikle böyle bir Tanrı olmalı. Ontolojik argümanın aslında daha eleştirilebilecek birçok noktası var. Fakat hem anlaması zor hem de açıklaması zor bir argüman olduğu için anlattıklarımın davada kalmasını istemiyorum. Bu yüzden bu argümanı da burada bırakmış olayım. Zaten bence bu argümanın değil inançsız biri için, inançlı biri için de güçlü sayılabilecek noktası yoktur herhalde. O yüzden bir diğer argümana geçebiliriz. 3. İnsan gözü 40 kadar küçük dokunun uyum içinde çalışması sayesinde işlev yapar. Önemli olan gözün tüm parçalarının doğru yerde, doğru büyüklükte, doğru işlevde olmasıdır. Eğer bu parçalardan biri bile olmasa ya da işlev görmese insan kör olur. Gözün bu özelliği bilimsel literatürde indirgenemez karmaşıklık denen özelliktir. Bu görüşe göre gözü daha basite indirgeyemez, daha ilkel hale getiremezsiniz. Tek bir eksiklik körlükle sonuçlanır. Göz, birçok etkileşimli parçadan oluşan, temel bir görevi yerine getiren tek bir sistemdir. Bu tür bir sistem yavaş yavaş, küçük, başarılı öncü değişikliklerle üretilemez. Çünkü doğal seçilim işleyen bir görevi seçmeye dayanır. Bu indirgenemez karmaşık sistemin eğer böyle bir şey varsa doğal seçilim için tam bir bütün olarak çalışır halde aniden oluşması gereklidir. Bu yüzden Tanrı olmalıdır. Evet, tasarım argümanlarının kuzenlerinden olan bu argümanı da mutlaka duymuşsunuzdur. Aslında çok deliye tutulur bir yanı olmasa da teist biri için dayanak olabilecek yerleri olduğundan bu bölümü almak istedim. Aslında ilk argümandaki gibi birçok eksiklik halihazırda bunda da devam ediyor. Bilimsel literatürde kale bile alınmayan bu argümana çok detaylı cevap vermeyeceğim ama tabii ki kısa da olsa değinmem gerekiyor. İlk olarak bu argümanın içerisindeki çifte standarttan başlayabiliriz. İnsan gözünün gerçekten de indirgenemez karmaşık olduğu kabul ediliyor olsa bile böyle bir sistemi kasıtlı olarak yaratabilecek bir güç ya da Tanrı'nın kendisi sonsuz derecede daha indirgenemez karmaşık olacaktır. Yani göz için kullandıkları argümanın aynısını kendi tanrıları için kullanmaktan kaçınırlar. Çünkü kullanırlarsa anormal olduğunu kendileri de görecektir. Argümanın ikinci sorunu biyolojik sistemlerin doğal seçilim yoluyla evrimleşmeyeceğini iddia etmektir. Bunu kabul etmek evrimi ve doğal seçilimi çöpe atmak demektir. Ki yıllardır üstüne koyulan istisnasının bulunmadığı gözlem ve deneye bağlı bu süreci çöpe atmak bilim açısından oldukça komik karşılanır. Diyelim ki gerçekten de çöpe attık. Doğal seçilim yalan. Bu durumda da elimizdeki bilimsel olan tek yanıtı geri çevirmiş oluruz. Ve insanlar eskisi gibi boşlukları tanrılarla doldurmaya başlarlar. İstediğiniz bu mu gerçekten? Doğal seçilimi boş verdik de ne oldu? Bu durum Tanrı'yı kanıtladı mı? Yine hayır. Burada da teizm argümanlarının genelinde bulunan siyah beyaz yanılgısı yatar. Ya bizim inandığımız dinin Tanrısı yaratmıştır ya da doğal seçilimdir. Ve doğal seçilim yalandır. Yok öyle bir şey, kusura bakmayın. Mantık bu şekilde işlemez. Üçüncü ve ana sorun bu konuyla alakalı öne sürülen bilimsel gelişmeleri, literatürü, bilimi, evrimi takip etmemektir. Adaptasyonu, egzaptasyonu bilmemektir. Gözler veya genel olarak organlar hiçbir canlıda bugün olduğu gibi şıp diye ortaya çıkmamıştır.
Bugün canlılarda bulunan duyular ve organlar ilk olarak tek hücreli canlılarda ortaya çıkmış ve bunlar adaptasyon veya egzaptasyon dolayısıyla av ve avcı baskılarıyla beraber giderek farklılaşmış ve Kambriyen dönemi sonrası daha kompleks hallere gelmiştir. Direkt gözler özelinde konuşacak olursam, gözler ilk başta görme işlevi yerine getiren bir organ olarak ortaya çıkmadı. Eugulana gibi tek hücreli canlıları araştırırsanız, ki unutmazsam videonun açıklama kısmına koyarım, ışığa duyarlı göz lekeleri olduğunu görürsünüz. Bu tarz gözler ışığı ve gölgeyi algılayabilen fakat görüntü oluşturamayan en ilkel gözlerdir. Ve kendi türlerinin içinde bu tarz bir özelliğin gelişmiş olması bu tarz canlıları kendi türdeşlerine göre daha avantajlı hale getirmiş ve daha fazla üreyerek tüm popülasyon o hale gelene kadar devam etmiştir. Bu arada şu yanlış anlaşılmanın önüne peşinden geçeyim. Evrim her zaman olumlu olmak zorunda değildir. Her zaman daha iyiye gitmez. Evrim için şart çevreye uyum sağlamaktır. Evrim, biraz daha gelişeyim demez. Ben bu kadarım. Eğer çevreye uyumluysam ölmem, çevreye uyumsuzsam ölürüm. Çevreye uyumlular ürer der. Ve bu tarz mutasyonlar da türlere avantaj sağlamıştır. Gözlerin bildiğimiz ikinci evresi solucanlarda olanlardır. Solucanların gözleri biraz daha yuvarlağımsı, daha doğrusu kavisli olduğu için ışığı ve gölgeleri algılamanın yanında bunların yönünü tespit etmek için kullanılır. Dikkat edin, hala görüntü yok. Solucanlar dünyayı sizin gibi, benim gibi görmezler. Tabii ki bu ışık ve gölgenin nereden geldiğini anlamak da solucanlara avantaj sağladığı için onların popülasyonunda yayılmıştır. Nautilus gibi hayvanlarda görüntü oluşmaya başlasa da oldukça bulanıktır. Nihayetinde bizim gibi primatların ise dünyayı deneyimlediğimiz şekliyle gözlerimiz vardır. Bu organlar sanıldığı gibi birden sıçrama da yapmaz. Binlerce nesil içerisindeki değişikliklere ve çevreye bağlı olarak oluşurlar. Bunlar evrimin, adaptasyonun, doğal seçilimin bir ürünüdür. Bir organ bir tür için avantajlıysa devam eder. Örneğin X bir canlı doğarken mutasyon geçirdi. Bu geçirdiği mutasyon zararlıysa yok olur. Nötr ise koşullara bağlı olarak değişebilir. Eğer yararlıysa sonraki nesillere aktarılarak devam eder. Ki bu arada bizim gözlerimiz bu dünyadaki en iyi gözler de değildir. Gözlerin çok önemli olduğu özellikle kuş familyaları bizim gibi primatlardan çok daha net gözlere sahiptir. Bunun sebebi Tanrı'nın öylesine sizin gözleriniz güzel olsun demesi değil, bugüne kadar daha iyi görenlerin daha çok avlanıp hayatta kalması ve bu genleri bir sonraki nesile aktarabilmesi sayesinde gerçekleşmiştir. Bu argümanı öne süren kişilerin tek sorunu evrimi anlamamaktır. Ki bu kısaca anlattığım evrim mekanizması çok daha detaylı bir konu. Ben sadece üstünden öyle bir geçtim. Gözlerin evrimiyle alakalı Evrim Ağacı'nın yazmış olduğu bir makaleyi de videonun açıklama kısmına bırakacağım. Göz atmak isteyenleriniz olursa bakabilir. Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam bu argümana Richard Dawkins Tanrı Yanılgısı kitabında cevap vermişti. Eğer bulabilirsem sayfa sayısıyla beraber onu da açıklamaya koymaya çalışırım. Sonuç olarak bilim insanlarının indirgenemez karmaşıklığın evrimleşmeyeceği iddiasından neden etkilenmediğini anlamak kolaydır. Doğa bizim tarafımızdan algılandığı şekliyle doğrudan ve dolaylı evrimi önemsemez. Evrim yalnızca kalıtsal çeşitliliğe sahip popülasyonları gerektirir. Mutasyon, doğal seçilim ve rastgele sürüklenme süreçleri bir değişikliğin doğrudan kabul edilip edilmeyeceğine veya bazı gözlemcilerin belirttiği gibi bir işlevin, sistemin ve parçaların gerekli tüm parçalar koşulunu karşılayacak şekilde değişip değişmediğine duyarlı değildir. İndirgenemez karmaşıklık, olayların olağan akışı içinde gerçekleşebileceğinden bilinen bir sürece sahibiz. Bu Everest Dağı'nın yükselmesi gibidir. Şu anda hareketsiz gibi duran bir şey yeterince zaman verildiğinde devasa sonuçlara yol açar. Son olarak bu argümandaki diğer bir sorun boşlukların tanrısının bas bas bağırıyor olmasıdır. Bilimin bir şeyi henüz açıklayamaması herhangi bir dinin tanrısını, tek tanrıyı, çok tanrıyı kanıtlamaz. Bunlar kendi başına olamaz, bunları kesinlikle tanrı yapmıştır diyen eski insanlar bugün yaşıyor olsaydı bu öne sürdükleri bilinmezliklere karşı verdikleri soyut cevapların yanlış olduğunu ve bugün bilimin deneyciliği sayesinde bambaşka açıklamalarının olduğunu görmüş olurlardı. Bu da onun gibi bir konu. Ki bunu bilimin açıklamaması gibi bir durumda söz konusu değil. Anlayana bas bas bağırıyor. Bu argümanı kısa açıklarım dedim ama konu evrim olunca duramıyorum. Bir sonraki argümana geçebiliriz. 4. İnsanların bilinçli olması, zekasını bu denli kullanıyor olması çok karmaşık ve çok olağanüstü. Bu yüzden ilahi bir sebebi olmalı. Allah inancı bilinci açıklayabiliyorken naturalizm bunu yapamaz. Dolayısıyla bilincin olması bizim inandığımız dinin kanıtıdır. Bu da eminim çok sık duyduğunuz argümanlardan biridir. Bu tarz akıllı tasarım iddialarının kökünü kurutmak için bu bölümü hepsini almış bulundum. Bu da ilk argümanın kuzenlerinden biridir. Saatçi argümanına, gözle alakalı indirgenemez karmaşıklık argümanına yaptığım eleştirilerin neredeyse tamamı bunun için de geçerlidir. Bu argümandaki ilk sorun, bilinci sadece teizmin hatta direkt kendi dininin tutarlı şekilde açıkladığının söylenmesidir. Alternatif belirtmek gerekirse hem teizmin içindeki bazı başka dinler hem deizm hem panteizm bilinci kendi perspektiflerinden gayet de açıklayabileceklerdir.
Bu yüzden argümanın doğru olduğu varsayılsa bile öne sürülen tanrı modeliyle alakası yoktur. İkinci sorun, bir şeyin açıklanıyor olmasının onun doğru olduğu anlamına gelmiyor olduğudur. Örneğin bundan 2000 yıl önce deprem, yağmur, şimşek gibi doğa olayları insanlar tarafından gayet de açıklanıyordu. O zaman yaşayan iki kişiyi hayal edelim ve birisi diğerine şöyle desin: sen şimşek çakmasının neden ve nasıl olduğunu açıklayamıyorsun. Fakat ben bizi yaratan bir tanrı olduğunu ve bize sinirlendiği için bunu yaptığını düşünüyorum. Sen bu durumu açıklayamadığına göre ve tek açıklayan ben olduğuma göre ben kesinlikle doğruyum. Bu argümanın özeti budur aslında. Ne kadar ciddiye alınmayacağını bilmeniz için söyledim bu örneği. Tamam, senin dinin bunu açıklıyor da bunun gerçeklikle bir alakası yok ki. Dinler zaten insanların öne sürdüğü fikirleri açıklamak için varlar. Ben de bilinci keyfime göre 2 dakika içinde açıklayabilirim. Ama bunun gerçeklikle alakası yoktur. Ki bu arada inançsızlar bilinci açıklayamaz gibi spekülasyonlara da gelmeyelim lütfen. Bilim ve teknoloji sınırınca şu an için gayet de açıklayabiliyorlar. Tabii ki bu açıklama evrensel anlamda belki de bir hiçtir ve şu anki bilgimiz çok kısıtlıdır. Buna itiraz edilemez. Bilim zaten ben gerçeği buldum demez. Arayış içindedir. Güzelliği budur. Üçüncü sorun, diğer kuzen argümanlarda olduğu gibi evrimi, doğa seçilimi anlamıyor ve bilmiyor oluşudur. Çok kısa ifade etmem gerekirse sinir sistemi hareketi düzenlemek için gelişti. Duygular organizmaları uyarmak, harekete geçirmek için gelişti. Farkındalık bu duyguları anlamlandırmak için gelişti ve bilinç organizmaların duygularına daha verimli yanıt vermesine izin vermek için gelişti. Tabii ki bu basamakların birçok detayı daha var. Bilincin evrimini daha detaylı şekilde araştırabilirsiniz. Eğer unutmazsam videonun açıklama kısmında bu konuyla alakalı da birkaç makale bırakmaya çalışacağım. Dördüncü sorun yine çifte standart uygulanıyor olmasıdır. Bizim bilinçli olmamız nasıl açıklanabilir? Tabii ki bilinçli bir varlıkla. Ama bu durum açıklama olmaz ki. Bilinçli birini açıklamak için daha güçlü bilinçli birini kullanırsan bilinci açıklamış olmazsın. Daha karmaşık bilincin açıklaması olmadığını iddia eden bizzat sensin. Tanrı'ya inanıyorsan bilincin en başından beri zaten sebepsiz var olabildiğini söylemen gerekir. Fark edebileceğiniz gibi tasarım argümanlarının geneli insanların evrim geçirmeden puf diye ortaya çıktığını sandığından birçok ortak sorunları vardır. O yüzden bana göre pek de elle tutulur yanları yoktur. Neresine dokunsan dökülür. Ama maalesef günümüzde halen bu argümanlar kullanılmaya devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Öne sürerlerse biz de cevaplarız. Gelelim son argümana. 5. Bir şeyi açıklamak için iki ihtimal vardır. O şey ya vardır ya da yoktur. Eğer olmadığı gösterilirse otomatikman olduğu kanıtlanmış olur. Buna göre Allah ya vardır ya yoktur. Tanrısız konum olan ateizm, mantık, bilim, ahlak ve ötesi gibi şeyleri açıklayamaz. Bu yüzden Allah'ın olmadığı iddiasının gerçek olmadığı gösterilmiş olur. Ve bu da Allah'ın olduğu anlamına gelir. Bu argüman Transcendental argümanı olarak bilinir. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Açıkçası yine bana göre kale alınacak bir noktası olmayan bir argüman ama buna da kısaca değinip bugünlük burada bırakacağım. İlk olarak kocaman bir siyah beyaz yanılgısı karşılıyor yine bizi. Allah'ın olmamasını sanki sadece ateizm öne sürüyormuş gibi bir yanılgı mevcut. Fakat Hristiyan biri, Budist biri, İskandinav mitolojisine inanan biri veya diğer binlerce dine inanan kişiler de Allah'ın olmadığı olasılığını kabul etmiş oluyor. Yani onlar için bu dinin tanrısı gerçek değil. Fakat onların kendince inandıkları, doğruluğundan emin oldukları, tıpkı sizlerin öne sürdüğü gibi ahlaki normlar, mantık ve bilimsel düşünce üzerine fikirleri var. Yani ateizm veya agnostizm her neyse bunları açıklayamasa bile, ki ben açıklayabildiğini düşünüyorum, bu durum İslam'ın tanrısını kanıtlamaz. Argümandaki ana sorun Allah yerine Zeus'un, Poseidon'un, Yahova'nın, uçan spagetti canavarının koyulabiliyor olmasıdır kısaca. Zeus ya vardır ya da yoktur. Zeus'un olmadığını söyleyen ateizm, mantık, ahlak ve ötesini açıklayamaz. Bu durumda Zeus olmalıdır. Hayırlı olsun, nur topu gibi bir tanrımız daha kanıtlanmış oldu. Mantık böyle çalışmaz. Böyle bir kanıt çeşidi yoktur. Az önce de bahsettiğim gibi bir şey açıklıyor olmanız, ondan emin olmanız bunun doğru olduğu anlamına gelmez. Ki naturalizmin bunları açıklama zorunluluğu yoktur. Bir ideoloji veya görüş bir şey açıklayamıyor diye yanlış değildir. Fakat konu dinlerdeki gibi kutsal iddialarsa onlar açıklayamadığı için yanlış olarak nitelendirilebilirler. Çünkü ideoloji veya görüşlerin kutsallık, eksiksizlik iddiası yoktur. Dinlerin ise vardır. Bugünlük burada bıraksam iyi olacak. Çünkü başım biraz ağrımaya başladı. Bu podcast beni epey yordu. Umarım bu argümanlarla alakalı soru işareti olan kişilerin soru işaretleri giderilmiştir. Size bu tarz sorular soran kişilere atabileceğiniz bir podcast olması için çabaladım. Ki bu arada bu argümanların eksiklikleri burada saydığımdan daha da fazla esasında. Ama serinin adında da geçtiği gibi bunlar sadece kısa cevaplar. Biraz literatür araştırması yaparsanız onları da göreceğinizden şüpheniz olmasın. Bugünlük benden bu kadar. Bugün konuştuğum konularda bana katılanlarınız varsa umarım size yeni fikirler ve sorgulamalar katmıştır. Bana katılmayanlarınız da umarım farklı bakış açılarını dinlemekten mutluluk duymuştur.
Videonun açıklamasında bulunan linklerden Twitter, Instagram, Telegram ve Discord kanallarımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kasım ayında çıkartmış olduğum felsefi roman Yargılar ve Yanılgılar kitabını da tüm online satış sitelerinden sipariş verebilirsiniz. Podcast hakkında düşünce, eleştiri ve fikirleriniz varsa onları da yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.